Belarus son 30 yıldır Rusya'nın en sadık müttefiki olarak görülüyordu. Putin'in çizgisini hiç itiraz etmeden kabul eden bir devletti. Çünkü Lukashenko, Moskova'nın karanlık zamanlarında bile sadık kalan bir adamdı. Batı yaptırımlarına meydan okudu. Ülkesine 2. Rusya ve Avrupa'nın son diktatörlüğü imajını kazandırdı. Hatta Putin'in Ukrayna'ya girmesi büyük ölçüde Belarus üzerinden gerçekleşti. Fakat savaşla birlikte komşusuna her geçen gün biraz daha bağımlı hale geldi. Öyle ki Putin'in 2030 yılına kadar olan planında ortak bir devleti kurma hedefi bile bulunuyor. Ancak şu günlerde bu ittifak çadırdamaya başladı. 2024'ün sonbaharında Lukashenko ilk kez açıkça Putin'e karşı çıktı. Rusya gazetesi Izvestiya'ya verdiği bir röportajda Lukashenko alenen uyardı. Rusya, Belarus'u ilhak etmeye kalkışabilir. Ülkesinin egemenliğine yönelik bir saldırı olursa bunun savaş anlamına geleceğini söyledi. Evet, gerçekten de savaşla tehdit etti. Hem de NATO'yu değil, Ukrayna'yı değil, bizzat Rusya'yı. Bu sözler hem Rusya'da hem de dünyanın geri kalanında elbette çok büyük yankı uyandırdı. Çünkü Lukashenko ilk kez Moskova'ya karşı açık ve net bir şekilde kırmızı çizgi çizdi. Ama olay burada bitmiyor. Mesela bu yıl Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamaları uygulamaya başladı ve diplomatik olarak giderek daha fazla ABD'ye yakınlaştı. Peki bunu neden yaptı? Cevap çok basit. Çünkü Lukashenko muhtemelen bugüne kadar karşılaştığı en tehlikeli çıkmazda. Putin'in desteği olmasaydı çoktan devrilmiş bir liderdi. İktidarını tamamen Moskova'ya borçlu ve bu ittifak aslında bir çıkar ilişkisi. İşte bu bağımlılık onun yıllarca inşa ettiği her şeyi yıkma tehdidi taşıyor. Bu çıkar ilişkisini daha iyi anlamak için gelin biraz ayrıntılara girelim. Bazı cevaplar için 90'lı yıllara dönmemiz gerekiyor. Çünkü o zamanlar dengeler tam tersi konumdaydı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Belarus diğer eski Sovyet devletleri gibi genç ve ekonomik olarak zayıf bir ülkeydi. Rus enerjisine bağımlı ama stratejik bir konuma sahipti. 1994 yılında yolsuzluk karşıtı bir popülist olarak sahneye çıkan Lukashenko halka istikrar vaat ederek iktidara geldi. Ve işte tam da bu noktada her şeyi kökten değiştirecek bir fikir ortaya çıktı. Rusya ve Belarus arasında bir birlik devleti kurma fikri. 1996 yılında iki taraf ilk entegrasyon anlaşmasını imzaladı. 1997'de daha kapsamlı bir anlaşma geldi ve 1999 yılının sonunda Devlet Birliği Kurma Anlaşması imzalandı. Yani Rusya ve Belarus neredeyse birleşmek üzereydi. Öte yandan bu anlaşmalarda ortak organlardan bahsediliyordu. Bir üst devlet konseyi, bakanlar konseyi, bir devlet parlamentosu ve uzun vadede ortak bir para birimi. Moskova bu birlikten sadakat ve stratejik derinlik kazanacaktı. Minsk ise enerji indirimleri, pazarlar ve siyasi destek alacaktı. O dönem Putin henüz yeni iktidara gelmiş biriydi ve Kremlin yorgun görünüyordu. Rus siyaseti kaotikti, ekonomi ise çökmüş durumdaydı. Öte yandan Lukashenko'nun hesabı çok daha farklıydı. Eğer bir birlik devleti kurumsal olarak güçlenecek olursa Birleşik Devletler Başkanı pozisyonu Moskova'ya açılan bir sıçrama tahtasına dönüşebilirdi. Yani gözünü Rusya'ya dikmişti. Daha da açıkça ifade etmem gerekirse Belarus'un Rusya'ya katılmasını değil tam tersinin yaşanmasını istiyordu. Kendisinin Rusya yöneticisi olabileceğini düşünüyordu. Ama sonra 2000 yılı geldi ve sahneye bambaşka bir isim çıktı. Vladimir Putin. Bu yeni başkan Rusya'yı yeniden şekillendirdi, federasyonu güçlendirdi ve oligarkları kontrol altına aldı. En önemlisi ise birlik projesinin hızını Lukashenko'nun Moskova'ya ilerletmesine izin vermeyecek şekilde yavaşlattı. Hızlı entegrasyon yerine çalışma grupları kurdu. Ortak para birimi yerine yıllarca süren incelemeler geldi. Böylece Lukashenko'nun hayal ettiği çift devlet başkanlığı bir anda süt tartışmalarına, gümrük kavgalarına ve doğalgaz indirim pazarlıklarına dönüştü. Lukashenko, Putin'in kararlılığını küçümsemiş ve başta onu hafife almıştı. Ama sonunda hayalinin suya düştüğünü kabul etmesi gerekiyordu. 2000'li yıllardan itibaren denge politikasını ustalıkla uygulamaya başladı. Rusya'ya yakın durarak indirimli enerji aldı. Ama öte yandan Avrupa ile ilişkileri flör seviyesinde canlı tuttu.
Ve bu strateji şaşırtıcı şekilde uzun bir süre işe yaradı. Ne zaman Rusya gaz fiyatlarını arttırsa Lukashenko gösterişli şekilde Brüksel'e uçar, egemenlik ve Avrupa ortaklığı hakkında açıklamalar yapardı. Birkaç hafta sonra ise Putin indirimli petrol ya da kredi onayladığında tekrar Moskova'ya döner ve imzaları atardı. Süreç bu şekilde ilerlerken takvimler 2014 yılını gösteriyordu. O dönem Kırım'ın ilhakı sonrası yapılan Minsk barış görüşmeleri kendisini uluslararası çapta önemli biri haline getirdi. Belarus, Rusya, Ukrayna Batı görüşmeleri için görünürde tarafsız bir alan olarak kabul edilmişti. 2022 yılına kadar Lukashenko bu hassas dengeyi yürütmeye çalışsa da devamlılığını getiremedi. Sahte seçimler sonrası ortaya çıkan büyük protesto dalgası onu 30 yıllık iktidarının en büyük krizine sürükledi. Yüz binlerce insan sokağa çıktı ve rejim yavaştan sallanmaya başladı. Batı bu seçim sonuçlarını tanımadı ve Avrupa Birliği yeni yaptırımlar uyguladı. O noktada Lukashenko'nun yanında sadece bir kişi vardı. O da elbette Vladimir Putin'den başkası değildi. Rusya, krediler, propaganda ve protestoların bastırılması konusunda koordinasyon sağlayarak ona yardım etti. Aynı zamanda Putin sınırda her an müdahale edebilecek şekilde sürekli hazır askeri birlikler bulunduruyordu. Seçimlerden sonra KGB'nin yardımıyla ülke genelinde internet günlerce kesilmişti ve haberleşme uygulamaları erişilemez hale getirilmişti. Fakat bu desteğin elbette bir bedeli vardı. O da siyasi itaatten başkası değildi. O andan itibaren Lukashenko'nun bağımsızlığı aslında tamamen sona erdi. Artık Putin'in vasılıydı ve emirleri uygulamak zorundaydı. 2022'de Rusya Ukrayna'ya saldırdığında Belarus savaşın en kritik lojistik merkezi oldu. Rus tankları Belarus topraklarından Kiev'e doğru ilerledi ve Belarus'tan ateşlenen çok sayıda füze ne yazık ki Ukrayna'yı vurdu. Ancak bu savaş ülkede büyük oranda hoşnutsuzluk yarattı. Halkın çoğunluğu bu savaşa karşıydı. Hatta bazı demiryolu hatlarına sabotaj yapıldı. Çünkü bu hatlardan Rus birliklerinin geçtiği biliniyordu. Yine de Lukashenko Moskova'yı kızdırma korkusuyla geri adım atmaya cesaret edemedi. Fakat savaş ilerledikçe bağımlılık daha da arttı. Çünkü Rusya artık Belarus'u en geç 2030 yılına kadar tamamen içine katmak istiyordu. Peki bu nereden çıkmıştı? Bunu öylesine rastgele söylediğimi düşünmüyorsunuz, öyle değil mi? 2023 yılında uluslararası gazeteciler tarafından sızdırılan haberler 17 sayfalık bir strateji belgesi olarak yayınlandı. Bu belgeler iddialara göre Moskova'nın Belarus'u nasıl sistematik şekilde yutmak istediğini anlatıyordu. Yine iddialara göre bu belge sınır ötesi işbirliği koordine eden Rusya Başkanlık İdaresi tarafından hazırlanmıştı ve Belarus'un 3 aşamada siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri olarak Rusya'ya nasıl bağlanacağını belirtiyordu. İlk aşamada Minsk'teki siyasi elitler sistematik şekilde Rusya yanlısı isimlerle doldurulacaktı. İkinci aşama ekonomik ve toplumsal bütünleşmeyi hedefliyordu. Rus şirketlerinin Belarus işletmelerini satın alması, ortak gümrük politikası ve ortak para birimi ruble. Ve 2030'a gelindiğinde ise Belarus'un fiilen Rusya Federasyonu'nun bir parçası olması hedefleniyordu. Bu Lukashenko için en kötü senaryoydu. İşte Lukashenko bu teslimiyeti engellemeye çalışırken Belarus her geçen gün daha fazla derinleşen bir ekonomik krize sürüklendi. Gıda fiyatları yükseldi. Para birimi büyük ölçüde değer kaybetti. Patates ve süt gibi temel ürünlere bile ulaşılamaz oldu. 2025 baharında yaşanan patates krizi Lukashenko'nun kontrolü kaybettiğinin en sembolik örneğiydi. Aynı dönemde 2025 yazında enerji fiyatları da sert şekilde yükseldi. Tam da bu nedenle Lukashenko ilk defa Rusya'ya karşı açık bir meydan okuma yaptı ve Rusya'ya yapılan ihracatı ciddi şekilde sınırlandırdı. Amacı halkı korumak gibi görünse de aslında bu adım Moskova'ya doğrudan bir meydan okumaydı. Ardından Lukashenko yavaşça batıya sinyaller göndermeye başladı. Aracılar üzerinden Avrupa Birliği'ne Belarus siyasi tutukluları serbest bırakırsa bazı yaptırımlar kaldırılır mı diye yoklama mesajları gönderdi. 2025 Haziran'ında bunun ilk işaretleri görüldü. Bir grup siyasi tutuklu serbest bırakıldı. Tüm bunlar yaşanırken aynı zamanda batılı diplomatlarla görüşmelere başlandı. Bu görüşmelerde Lukashenko, Doğu ile Batı arasında yeni bir denge kurmak istiyorum mesajını verdi.
Kremlin ise ona açıkça şu mesajı veriyordu: gerekirse baskıyı günden güne arttırırız. Aynı dönemde zaten Belarus'taki Rus askeri varlığı da genişlemeye başladı. Daha fazla tatbikat, daha fazla silah deposu, daha fazla Rus danışman. Tüm bunlara rağmen Belarus'taki atmosfer değişmiyordu. Lukashenko yıllar sonra ilk kez ülkesinin egemenliğini açıkça savunuyordu. Velhasıl Belarus bugün tam anlamıyla bir çıkmazın içerisinde. Ekonomik olarak tükenmiş durumda, siyasi olarak yalnız ve askeri olarak Rusya'nın gölgesinde. Buna rağmen ülkede Rusya'ya yönelik hoşnutsuzluk günden güne büyüyor. Giderek daha fazla Belaruslu Putin'in kardeşlik söyleminin aslında örtülü bir sömürgeleştirme olduğunu fark ediyor. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.